Eyyo eyyo eyyo, selamlar. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Dünyanın en bozuk yoluna hoş geldiniz. Neyse, uğraşmayayım, şuradan gideyim. Evet arkadaşlar, bugün hem kameraya aldığım lensi deneyeyim dedim, hem de basketbolu gidiyorum. Biraz bu anları sizlere kaydetmek istedim. Yani ben sonuçtan memnun kalırsam büyük ihtimalle şu anda bu videoyu izliyor olursunuz. Evden çıkmadan aslında biraz düşündüm ne üzerine konuşabilirim diye. Bu süre zarfında aşağı yukarı bir 10 dakikalık 15 dakikalık bir yolum var. Tabii kafama göre uzatabilirim ben onu da. Vaktim de var zaten. Bak, patlata patlata gidiyor scooter. Şimdi biraz şunun hakkında konuşmak istedim. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak chopper cruiser tarzı bir motosiklet kullanırken nelere dikkat ediyorum başlığı altında bir şeyler söylemek istedim. Aslında söylediğim şeyler belki bütün motosiklet kullanıcılarını kapsıyor ama yine de ben başka bir tip motosiklet kullanmadığım için biraz yani onlar hakkında çok fazla yorum yapamam. Dediğim gibi bazı söyledikleri bütün motosikletleri kapsayabilir. Geç abla, tamam geç abla, sakiniz, bir şey yok, sakin. Bir şey yok. Yok, bir şey yok. Şimdi nelere dikkat ediyorum? Tabii ben şu şekilde konuşmayacağım. Yani en nihayetinde ben bir hoca değilim. Çok fazla bir tecrübem yok ama sonuç olarak trafikte kendi başımıza bazen metotlar buluyoruz. Bazı konularda, bazı durumlarda. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Benim en çok dikkat ettiğim konu şu arkadaşlar: takip mesafesi. Yani önümüzdeki araçla benim aramda ben olabildiğince trafiği çok zora da sokmadan olabildiği kadar boşluk bırakmaya çalışıyorum. Tabii sıkışık trafikte ve bazen yoğun akıcı trafikte sıkıntılar olabiliyor. Onlara yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi biraz rahatsa trafik, problem yoksa elimden geldiği kadar takip mesafesi bırakıyorum. Çünkü bunu yapmamdaki amaç şu: hem zaten böyle bir kural var, hem de şundan dolayı yapıyorum. Abi bizim motosikletlerimizde ABS yok. ABS olmadığı için bazı noktalarda biz kendi kendimize bazı çözümler bulmak zorundayız. Bazı metotlar bulmak zorundayız. Ben de bu metodu geliştirdim diyebilirim kendimce. Bu benim açımdan iki şeye yarıyor. Birincisi, fren mesafemi uzatmış oluyorum. Daha rahat, daha relax bir fren yapmış oluyorum. İkincisi de şimdi trafiği okumak diye bir şey var. Trafiği okuduğunuzda ileride neler olabileceğini, neler olup biteceğini anlamanız gerekiyor. Doğal olarak sana biraz o konuda avantaj sağlıyor. Yani nedir bu avantaj? Bakıyorsun ileride bir karışıklık var. Benim gözüm herhangi ters bir durumda nereye kaçabileceğimi kesiyor o anda. Yani mesela aynen bu şekilde iki şeritli bir yol. Ben bakıyorum ki nereye kaçabilirim? Sağa mı kaçabilirim, sola mı kaçabilirim? Duruma göre herhangi bir olasılığı düşünüyorum tabii ki o anda. Hem de bunu sağlıyor. Tabii ki orada doğru karar vermek, yanlış karar vermek artık tamamen biraz şansla alakalı, biraz sizin kabiliyetinizle alakalı. Bazen gitmek istediğiniz yere motosikleti götüremeyebilirsiniz. Oluyor bunlar. Keşke olmasa. Ama trafikteyseniz bunlar mecburen oluyor. Öyle bir yöntemim var. Ama doğru ama yanlış bilmiyorum, dediğim gibi. Ben bir hoca değilim. Tamamen kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Kendi metotlarımı söylüyorum. Ona dikkat ediyorum. Başka trafikte dikkat ettiğim bir şey yok deyip videoyu kapatıyormuşum şimdi. Ya illaki vardır da. Dediğim gibi bir liste yapmadım bununla alakalı. Çünkü ezberden satmak istemiyorum. Biraz düşünerek konuşmak istiyorum. Öyle vıdı sizin kafanızı şişirmek istemiyorum. Şu konu var bir de, viraj konusu. Yani bildiğim yolda sürüyorken motoru çok güvenli oluyorsun. Ben öyle oluyorum en azından. Bakıyorsun bildiğin yol nerede ne kadar bir viraj var biliyorsun. Daha önce gitmişsin, gelmişsin o yolu. Onu tecrübe ettiğin için sana biraz basit geliyor. Ama bilmediğin etmediğin bir yolda biraz daha sakin kalman gerekebiliyor. Yani sonuçta virajın nasıl olduğunu kestiremeyebilirsin. Çok keskin mi, nedir ne değildir, tamam eyvallah tabela oluyor, bir şey oluyor ama tabela olmadığı zaman da oluyor. Dolayısıyla orada biraz kendi yapabileceğin şeylerin farkında olmanla alakalı bir konu. O yüzden bilmediğim yollarda biraz daha sakin sürmeyi tercih ediyorum ben. Ya bu kötü bir şey değil. Motosiklet kullanıyorsun, viraj alamıyorsun. Nedir yani? Veya çok iyi viraj alıyorsun, bravo. Sonuç? Yavaş geç abi, nedir yani? Çok da önemli bir mevzu değil bence. Dikkat burada önemli olan. Biraz tecrübe, biraz dikkat. Biraz da tabii dediğim gibi ne yapabileceğini bilmekle alakalı. Biraz kendinin farkında olman gerekiyor. Ben bu virajı 80 km hızla dönebilirim diyorsan
Ve dönemiyorsan bunu acı tecrübelerle öğreniyorsun maalesef. Ya motoru bırakıyorsun ya işte uslanmıyorsun, daha da bokunu çıkarıyorsun. Bunlar oluyor. Ben abi yok, yavaş yavaş dönerim virajı, problem değil. Yapacak bir şey yok yani, ne yapayım, kaza mı yapayım? Bir yerim sakat mı kalsın, öleyim mi, nedir yani? O yüzden çok da işte insanların dediği şeylere kafanızı takmayın. Bir de virajla alakalı benim motosikletimde şöyle bir şey oluyor. Biraz fazla yatırdığınız zaman motoru sürtüyor abi altı. Ayaklık sürtüyor. Bir şeyler oluyor. Gerek yok ya. Çok da yatmayı versin yani. Bu sonuçta viraj motoru değil. Yani bu sınıfa ait birçok deli gibi viraj aldığınız motosikletler illaki vardır. Yola bak, yola. İllaki vardır ama dediğim gibi bu sınıf biraz daha böyle relax süreceğiniz, biraz daha gezi olayında iyi bir motor. Yani onlara dikkat ediyorum. Başka dikkat ettiğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Herhangi öyle bir şey yok. Yani illaki vardır ama aklıma gelmiyor şu anda. Başka bir şey gelirse aklıma söylerim. Biraz şöyle sürelim. Bu yol da benim sürekli kullandığım bir yol aslında. Motosikletle gelirsem tabii bu yola. Arabayla gelirsem de kullanıyorum genelde bu yolu. Gel gelelim ki biz araba videosu çekmiyoruz arkadaşlar. Böyle bir enstantane var. Bu yol mesela dünyanın en saçma yolu. Ama kısa. Yapacak bir şey yok. Biraz şöyle yokuş yukarı yardıralım. Şimdi yokuştan çıkana yol verilir normal şartlarda. Ama burası Türkiye. Ha bir de şu şeye de geleyim ya, şu abi bizim millete has bir özellik keşfettim ben geçen gün. O da ne biliyor musunuz? Bak hak vereceksiniz bana. Ben İzmir'de çok karşılaşıyorum. Adam yolu yıkıyor birader. Oğlum yol. Yolun neyini yıkıyorsun? Bayağı bildiğin almış eline hortumu. Tamam mı? Atıyorum şurada oturuyor. Veya şurada oturuyor, neyse. Almış eline hortumu. Birader bir güzel her tarafı böyle suluyor. Oğlum çiçek mi suluyorsun? Ne yapıyorsun? Beton sulanır mı? Sıkıntılı mısınız? Yani amacınız ne? Toz kalkıyor. Kalkacak. Yani burası hayvan gibi kullanılan bir yol. Sen buraya sulacaksın, ne olacak ki? 5 dakika sonra kuracak gene aynı. Bir şey değişmeyecek. Yol suluyor adam. Bizim Menderes'te de var bir tane böyle. Şey satıyor böyle yeni tip modern manavlar var ya, onlardan bir tanesi. Adam manavın önündeki yolu birader yıkıyor. Hakikaten yıkıyor. Hususi yıkıyor. Oğlum siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Adam arabasını yeni yıkamıştır. Motosiklet kullanıyordur. Lastiği kötüdür. Ki bunlar Türkiye'de gayet olağan şeyler. Eyvallah başkan. Bunlar Türkiye'de gayet olağan şeyler. Sır değil yani. Anlamadım abi. Yol yıkama fantezisi var. Bu işlere de bir düzenleme gelse iyi olacak. Abi her şeyde de devlet yetişemez ki ya. Biraz da bizim insanların akıllanması lazım diye düşünüyorum. Evet. Çok yoğun bu bölgeler ya. Ben arkadaşlar çok uzun zamanlar buralarda yaşadım. İşte burası Bozcaada tarafları vesaire. Hatta anneannem şurada az ileride oturuyordu. Çok iyi bildiğim yerler. Şöyle söyleyeyim. İyi ki taşınmışım ya valla. Yani şeyi kastetmiyorum işte, ne bileyim işte her taraf Suriyeli bilmem ne vesaire konusu değil. Abi çok kalabalık. İnanılmaz bir kalabalık var. Manası yok. Ahmet Çakar gibi. Manası yok bu kadar sıcağın. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Manası yok. Normal. Manası yok bu kadar.
Aşırı kalabalık. Ya da biz işte atıyorum Menderes tarafına alıştığımız için bize böyle geliyor. Menderes tarafına alıştığımız için bize böyle geliyor olabilir. Biraz da oralar yeni yapılar vesaire. Bilmiyorum, olabilir. Evet arkadaşlar. Ben sahaya gelmek üzereyim. Videoyu yavaş yavaş kapatayım. Kanalıma abone olup yorum yapmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.